Van Gogh'un Renklerin Müziği belgeseline hoş geldiniz. 1888 yılı Arles. Vincent van Gogh, kardeşi Theo'ya yazdığı bir mektupta şöyle der: "Renklerin müziğini duyabiliyorum. Sarı çığlık atıyor, mavi sessizce ağlıyor, kırmızı ise, kırmızı benim kalbimin sesidir." Sanat tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca tablolarıyla değil, görünmez olanı görünür kılma güçleriyle de yaşarlar. Vincent van Gogh, o bir ressamdan çok bestecidir. Fakat onun notaları renklerden, melodileri fırça izlerinden oluşur. ...1853 yılında doğan Vincent, sanatçı olmaya karar verdiğinde zaten 27 yaşındadır. Patates Yiyenler adlı eseri onun ilk senfonisidir. Kahverengi ve koyu yeşil tonları bir bas gitar gibi derin, hüzünlü bir melodi çalar. Bakın bu fırça darbelerine. Her biri sanki bir davul vuruşu gibi. Van Gogh henüz renklerinin ne kadar yüksek sesle çığlık atabileceğini bilmiyor. Ama ritmi var. O ritim kalbinin atışları gibi düzenli, kararlı. ...1886'da Paris'e geldiğinde Van Gogh, müzik dünyasında bir konservatuvar öğrencisine benzer. İmpresyonistlerden öğreniyor, onların ışık ve renk anlayışını kendi müzikal diline çeviriyor. Çiçekli Badem Dalları onun ilk rengarenk bestesidir. Japon sanatından etkilendiği bu dönemde Van Gogh adeta yeni bir müzik aleti keşfediyor. Pembe ve Beyazın Dansı, Vivaldi'nin İlkbahar Konçertosunu andırır. Fakat bu sadece başlangıçtır. 1888 yılı Şubat, Van Gogh Arles'e varır ve o an sanki bir müzisyen yeni bir enstrüman keşfetmiştir. Güneş ışığı. İlk Ay Çiçekleri tablosu, sarının 15 farklı tonu, Bach'ın Goldberg varyasyon eserindeki gibi aynı temanın sonsuz varyasyonu. Ama Van Gogh'un varyasyonları görseldir. Her ay çiçeği tablosunda ses tonu değişir. Birincisi allegro, neşeli canlı. İkincisi andante, daha sakin, düşünceli. Üçüncüsü ise fortissimo, güçlü, tutkulu. Van Gogh aynı çiçekle farklı ruh hallerini besteliyor. Ekim 1888. Paul Gauguin Arles'e gelir. Van Gogh arkadaşıyla bir düet yapma hayaliyle doludur. Fakat iki müzisyen hep aynı ritimde çalmaz. Yatak odasına bakın. Mavi, sarı ve yeşil, üçlü bir akor gibi uyum içinde. Van Gogh bu tabloda huzur arıyor, fırça darbeleri yumuşak, adagio tempoda sanki bir ninni. Van Gogh'un gece resimlerinde başka bir müzik duyulur. Rhône üzerinde yıldızlı gecede yıldızlar, suda titreyen ışıklar. Bunlar Debussy'nin Clair de Lune adlı eserindeki gibi titreşimli, ışıltılı notalar. Van Gogh'un bu tablosunu dijital olarak analiz ettiğimizde gerçekten de matematiksel bir ritim keşfediyoruz. Spiral hareketler, dörtte dörtlük bir ölçüde akan melodi çizgileri gibi. Gökyüzündeki spiral hareketler bir crescendo,
Yavaş yavaş yükselen, doruk noktasına ulaşan bir melodi. Sarı yıldızlar pizzicato çalan keman telleri gibi titreşir. Mavi gece ise bütün orkestranın eşlik ettiği derin, zengin bir basso continuo. 1889 yılı Mayıs. Vincent, Saint-Paul de Moselle Akıl Hastanesi'nde. Ama müziği kesilmemiş. Belki de hiçbir zaman bu kadar yoğun çalmamıştır. İrisler adlı eserinde mor ve sarı karşı karşıya gelir. Bir dizi çelişkili akor. Güzel ama rahatsız edici. Van Gogh'un iç dünyasının çelişkileri renklere yansır. Van Gogh'un otoportrelerine baktığımızda renklerin psikolojik etkisini görebiliriz. Mavi dönemlerinde daha hüzünlü, sarı dönemlerinde daha umutlu. Yıldızlı Gece aslında bu dönemde çizilir ve şimdi daha iyi anlıyoruz. O spiral hareketler sadece gökyüzü değil, aynı zamanda Van Gogh'un zihnindeki kasırga. Müzik artık daha karmaşık, daha dramatik. ...1890 yılı, Van Gogh'un son 2 ayı. Auver'de Doktor Gachet'in bakımında. Fırçası hala müzik yapıyor ama ton değişmiş. Doktor Gachet'in portresindeki mavi tonlar bir veda şarkısı gibi hüzünlü. Van Gogh arkadaşının gözlerinde kendi melankoli dolu müziğini görüyor. Ve son bestesi. Buğday tarlası ve kargalar. Bu tabloda müzik artık başka türlü çalıyor. Fırça darbeleri daha sert, daha keskin. Sanki bir piyanoda bütün tuşlara aynı anda basılmış. Kargaların siyah kanatları bir rekiemin son notaları. Gökyüzündeki kasırga bulutlar Beethoven'ın 9. senfonisindeki son tempesti andırıyor. Van Gogh kendi trajedisini renklerin müziğiyle duyuruyor. 29 Temmuz 1890. Vincent van Gogh hayatını kaybeder. Yaşı sadece 37. Fakat müziği ondan sonra da çalmaya devam eder. Van Gogh'un etkisi sadece resim sanatında değil, müzik dünyasında da görülür. Don McLean'in Starry Starry Night şarkısından çağdaş kompozisyonlara kadar. 20 ve 21. yüzyıl sanatçıları Van Gogh'un sinestetik yaklaşımını, yani duyuları birleştiren sanat anlayışını devam ettirdi. O gerçekten de renklerin müzisyeniydi. Günümüzde teknoloji sayesinde Van Gogh'un renk paletini ses dalgalarına çevirebiliyoruz ve ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı. Renklerin de tıpkı müzik notaları gibi frekansları var. Van Gogh'un kullandığı renk kombinasyonları gerçekten de müzikal akorları andırıyor. Ay Çiçekleri tablosundaki sarı tonlar 580 ile 590 nanometre dalga boyutunda titreşir. Bu müzikte D notasına karşılık gelir. Yıldızlı Gece'deki mavi ise G notası. Van Gogh'un eserleri bugün de yeni anlamlar kazanıyor. Sanal gerçeklik teknolojisiyle onun tablolarının içine giriyoruz, renklerinin müziğini daha yakından duyabiliyoruz. Müzelerde ziyaretçiler artık sadece tablolara bakmıyor, onların içine yürüyor ve çoğu zaman söyledikleri aynı şey. Müziğin sesini duyabiliyoruz. Vincent van Gogh'un mezarı Auver'de kardeşi Theo'nun yanında yatıyor. İkisinin de mezarında aynı çiçekler var. Sanki müzikleri hala çalıyor. Van Gogh'un bize asıl mirası şudur. Resim sanatı yalnızca görsel değildir.
Resim sanatı duysal bir deneyimdir. Renklerin de bir melodisi vardır, çizgilerin de bir ritmi. Eğer dikkatle bakarsanız, eğer kalbinizle dinlerseniz, Van Gogh'un tablolarında saklı olan müziği duyabilirsiniz. Vincent van Gogh, renklerin bestecisi, müziğini duyabilen herkes için.